Çalışıyorsun ama o netler bir türlü kıpırdamıyor mu? Demir alıyoruz tayfa, yerinde sayan puanların gizemini çözmek için rotayı asıl sebeplere kırıyoruz. Doktorunuz geldi. Evet, netlere yoğun bakımda olan, durumu kritik olan arkadaşlar, hepiniz acil servise hoş geldiniz. Ama merak etmeyin, doğru yerdesiniz. Biliyorum, o netlerin durumu bir süredir stabil. Tıpkı bir kalp monitöründeki o can sıkıcı, dümdüz çizgi gibi. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz ama o çizgi bir türlü yukarı doğru oynamıyor, değil mi? İnsanın kaşlarının üstünde bir ağrı yapar bu durum, bilirim. Ama sakin, panik yok. Size iyi bir haberim var. Bu hastalık, evet bu bir hastalık, tedavi edilebilir. Eğer teşhisi doğru koyarsak, o netleri yoğun bakımdan şahane bir şekilde taburcu edebiliriz. Yeter ki doğru adımları atalım. Pekala, o zaman hazırsanız dalalım bakalım. Bir tedavinin işe yaraması için her şeyden önce hastalığın sebebini doğru teşhis etmemiz lazım. Yani bu netler neden komada? Gelin şu kök sebebini bir anlayalım. İşte kendinize sormanız gereken ilk, belki de en kritik soru bu. Acaba kaygı seviyeniz tavan mı yapmış durumda? Yoksa tam tersi, aman canım diyecek kadar aşırı mı rahatsınız? Bu denge, inanın çok hassas. Bakın, kaygı hassas bir terazi gibidir. Bir kefesi, yani korku, ağır basarsa sizi ezer, felç eder, bildiğiniz kilitler. Diğer kefesi bomboş kalırsa o zaman da bir rehavet çöker. Bizim aradığımız şey ne peki? Size korku değil, tam tersine motoru ateşleyecek o tatlı gazı, o odaklanmayı verecek mükemmel denge. Eğer sınavdan kalacağım korkusu ağır basıyorsa durun. O konuyu bir daha çalışın ya da bir rehber öğretmenden destek isteyin. Sakın çekinmeyin. Ah ve işte geldik en yaygın semptomlardan bir diğerine. Konu çalışmayı bitirir bitirmez soluğu hemen o en karmaşık, en zor görünen yeni nesil soruların yanında mı alıyorsunuz? İşte durumu özetleyen o meşhur benzetme. Daha konunun temelini bile oturtmadan en zor sorularla yüzleşince olan tam olarak bu. Gözüne far tutulmuş tavşan gibi donup kalıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Hocam ben bu yeni nesilleri çözemiyorum şikayetleri başlıyor. Yavaş, sakin, hızınızı azaltın. Tabii ki başka belirtiler de var. Şimdi lütfen ekrana dürüstçe bir bakın ve kendinize hızlı bir check-up yapın. Yeterince soru çözmüyor olabilir misiniz? Ya da farklı soru tipleri görmekten kaçınıyor musunuz? Belki de tek bir kitaba, tek bir yayın evine saplanıp kaldınız veya en kritiği denemelerden sonra o yanlışları bir kenara atıp unutuyor musunuz? Hadi ama bu semptomlardan kaç tanesi size tanıdık geldi? Lütfen kendinize karşı dürüst olun. Tamamdır. Teşhisler yavaş yavaş konuluyor. Artık rahatsızlığın ne olduğunu daha iyi anlıyoruz. O zaman şimdi sıra geldi reçeteye. Size netlerinizi iyileştirecek somut, uygulanabilir bir tedavi planı sunuyorum. O tavşan gibi donup kalma durumunun ilacı işte tam olarak bu sıralamada. Bu sıra çok önemli. Önce konuya adam akıllı bir çalış. Sonra kolaydan zora doğru temel kazanım testlerini güzelce bir çöz. Konuyu iyice pekiştirdin mi? Harika. Ancak şimdi yine kolaydan zora doğru yeni nesil sorulara geçebilirsin. Acele etmeyin, sindire sindire ilerleyin. Ve en büyük hatalardan biri olan tek kaynağa bağlı kalma meselesi. İlaçlarınızı yani kaynaklarınızı çeşitlendirin. Farklı yayın evlerinden, farklı zorluk seviyelerinde kitaplar edinin. Ve her konuyu bitirdiğinizde finali ama mutlaka finale çıkmış ve örnek sınav sorularıyla yapın. Bu size gerçek sınavın dilini, tarzını öğretir. Bak bu çok önemli. Arkadaşlar kısa bir ara. Bu reçetenin daha fazla kişiye şifa olması için bu analizi beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı bizden esirgememeyi unutmayın. Hatta bir de abone olursanız doktorunuzun keyfi o kadar yerine gelir ki size daha çok reçete yazar. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın ve dikkatinizi toplayın. Çünkü size efsanevi bir vakadan, gerçek bir başarı hikayesinden bahsedeceğim. Bu tüm tedavilerin belki de en güçlüsünü gözler önüne seren bir hikaye. Her şey şu temel felsefeyle başlıyor. Öğrencilerime her zaman bunu söylerim. Yaptığınız doğru sorular sadece sizi rahatlatır, egonuzu okşar. Ama size hedefinize ulaştıracak olanlar, canınızı sıkan, yapamadığınız o sorulardır. İşte öğrencilerimden biri bu sözü o kadar ciddiye aldı ki, gitti, kırtasiyeden bildiğiniz kocaman bir resim defteri aldı. Evet, yanlış duymadınız. Basit, sıradan bir resim defteri. Attığı ilk adım bu kadar basit ama bir o kadar da güçlüydü. Sonra ne mi yaptı? Girdiği her deneme sınavından sonra yanlış yaptığı veya boş bıraktığı her bir soruyu bir cerrah titizliğiyle kesip o deftere yapıştırdı.
Hatalarıyla, eksikleriyle somut bir şekilde korkusuzca yüzleşti. Gerçekten mi diyorsunuz? Evet, gerçekten. Ve işte hikayenin en inanılmaz kısmı da burası. Her hafta ama istisnasız her hafta o defteri açıp aynı soruları, o yapamadığı soruları tekrar tekrar çözerdi. O sabrı, o istikrarı, o adanmışlığı bir hayal edebiliyor musunuz? Bu akıl almaz bir şey. Sınava sadece birkaç gün kalmıştı, o defteri bana getirdi. Gözlerinin içi parlıyordu. Dedi ki, öğretmenim yapamadığım sorular bunlardı ama artık yapıyorum. O anki zafer hissi, inanın bana paha biçilemezdi. Gerçekten o nasıl bir kendine adamışlıktır, o nasıl bir azimdir. Bu hikayeyi ne zaman anlatsam o öğrencinin azmi karşısında hala aynı hayranlığı ve evet açıkçası aynı duygusallığı hissediyorum. Gördüğünüz gibi hata defteri gibi teknikler muazzam derecede güçlü. Ama tüm bu teknikleri çalıştıran asıl güce, tedavinin en kritik bileşenine, yani o nihai ilaca geldik şimdi. Ve o ilaç bu. Tek bir kelime. İstek. Diğer bütün reçeteleri hayata geçirecek olan, tüm stratejilerin temelini oluşturan o nihai şifa, sizin kendi içinizdeki o istekten başkası değil. Aslında gelin dürüst olalım, bunu hepimiz içten içe çok iyi biliyoruz. Başarısızlığın ya da o yerinde sayan netlerin ardındaki en büyük sebep, genellikle motivasyon düşüklüğünden kaynaklanan o isteksizlik hali. Ve bu analizimizi bu can alıcı, bu kışkırtıcı soruyla bitirelim, size bir düşünme payı bırakarak. Çözümü aslında tamamen sizde, yani içinizde olan soruların cevabını. Hala bahaneler üreterek dışarıda bir yerlerde mi arıyorsunuz? Karar sizin. Unutma tayfa, fırtınalar sadece rotanı netleştirir. Rotanız net, netleriniz bol olsun.